Merhaba, bu videonun konusu beyni hızlandırmak. Şimdi beyni hızlandırmak niye önemli? Derslerde başarı için, okulda başarı için, artık ilişkilerde, sohbette, ama en önemlisi mizah yeteneğinizi, sohbet yeteneğinizi geliştirmek için. İnsanlar sizden sıkılmasın. Beyin olduğundan daha yüksek kapasite kullanılabilir mi? Evet. Unutmayın, ben bu videoda size dahi olmayı ya da hafızanızın çok güçlü olmasını anlatmıyorum. Mevcut sistemi i5 işlemci yerine i7 işlemciyle, hatta kuantum mekaniğiyle, kuantum işlemcileriyle falan filan fiziğiyle çalıştırmayı anlatıyorum. Daha hızlı, daha güçlü bir beyne nasıl sahip olursunuz ve daha hazır cevap nasıl olursunuz? Tak 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 tak. İnsanlar eğlenir, siz güçlü olursunuz, özgüveniniz tavan yapar. Bu videonun konusu özgüven arttıran, beyni hızlı çalıştıran hazır cevaplık. Hoş geldiniz. Size 15 tane tavsiyem var. Bir nol tavsiye. Beyninize ne girerse o çıkar. Bunu bilin. Beyninizi neyle beslerseniz. Yani besleyeceğiniz şey, eğer ki daha önce çok uyararak söylediğim yabancı diziler yerine Türk dizileri ise beyniniz boş viteste çalışmayı öğrenir. Sitcom izlerseniz, yabancı sitcomlar, beyniniz hızlı veri almaya başlar. Sadece mizah komedi için demiyorum. Hızlı hızlı beslenmeyi öğrenir. O dedi, güldüm, ona da güldüm, o ne oldu, bu ne oldu. Sadece sitcom değil, mesela House of Cards gibi ya da ne bileyim Doctor House gibi, belki birazcık Game of Thrones gibi diziler izlerseniz o zaman şunu öğreniyorsunuz. Aha, ikinci sezonda şu vardı. Üçüncü sezonda bu oldu. Şimdi Türk dizilerinin hiçbirinin başında şey gördünüz mü? Previously. Yani daha önce ne oldu? Bu dizide daha önce ne olmuştu? Hiç hatırlatmaya gerek yok ki. Zaten dizi paçavra bir dizi. Hoş, öncesinde bir saat zaten bir önceki bölümü anlatıyorlar ama bir önceki Türk dizisinin bir önceki sezonunun bu sezona faydası oldu mu? Hiçbir Türk dizisini düşünüyor musunuz? 7. sezonunda öncesinin özetini yapsın. Hiç gerek yok. O yüzden lütfen beyninize yabancı dizilerden bir şeyler sokun. Hızlı ilişkiler kursun. 40 dakikalık şeyler izleyin. 2. Eğlenmeyi doğru şeylerde bulmanız lazım. Beyninizin bağ kurmasını arttıracak şeylerde. Satranç muhteşemdir. Satranç eğitim seti çekeceğim ilk boş vaktimde. Tabu, sessiz sinema. Arkadaş grubu buldunuz. Hemen tabu, sessiz sinema oynamaya çalışın. Bırakın onları sömürün. Çünkü bu yeteneğinizi arttırır. Hiç açılmamış odalarınızı açar, kapasiteniz 2 katına 3 katına çıkar. Beyniniz daha hızlı çalışır. Tuvalette mutlaka bir tane sudoku çözün. Bir tuvalet kağıdı var, üstünde sudoku var. Bulsam Türkiye'de satacağım. Oksijen, su ve serinlik. Bunlar beyne çok gerekli. Ne demek istiyorum? Beynin soğutma sistemi, ki %70-80'i su, biraz yağ doku. Beyin böyle bir sistem. Başınız ağrıdığında su için %80 geçecek. Beyin susuz kaldıkça kurur. Kurudukça sancı gelir size. Lütfen günde en az 8 bardak su için. Su bir kenarda olsun. Beyni sakın sıcakta tutmayın. Beyin sıcağı sevmez. Aptallaşır. Boşa düşer. Ne kadar serin, soğuk demiyorum. Serin olursa o kadar iyi. Ve beyninizin hızlanmasını istiyorsanız bir sunuma, bir şeye, bir ortama girmeden önce açık havada biraz yürüyün. Yürüyüş karar vermenizi, büyük dolaşımı ve beyne giden oksijeni arttırır. O yüzden diyelim ki 15-20 dakika yürüyerek bir yere giderseniz ve ortama girerseniz daha eğlenceli, daha canlı olursunuz. Daha güzel laf koyarsınız şakşuka. Daha hazır cevap olursunuz. Beyninizi hızlandıracak jet yakıtlarından bir tanesi omega 3 ve omega 6. Cevizde var. Günde 100 gram ceviz, ki ben mutlaka yerim. Hadi 100 gram ise 80-120 yapayım, ayarlamıyorum ama gömüyorum. Ceviz çok faydalı. Fazlası değil tabii ki. Yani kürekle de ceviz yemeyin. Sonra ben niye obez oldum? Lütfen dikkat edin. Ceviz beynin yakıtıdır. Ceviz gibi birçok omega 3, omega 6 içeren gıdalar var. Bunlar çok çok faydalı. Junk food, fast food, yani hamburger, ıvır zıvırlarsa beynin katildir. Monosodyum glutamat içeren şeyler hazır cevaplığı bitirir. Gri hücrelerinizi pelteye çevirir. Beynin sinir ağlarının arasını açar. Dolayısıyla lütfen hazır cevap ve zeki olmak istiyorsanız ceviz gibi besinlerle beslenmeyi bilin. Faydalı yağları, lipidleri bilin. Dedik ya, fast food, yani bu hızlı yemek, çöp yemek, bunları yemek sizi yavaşlatıyor. Bu sohbetler ve insanlar da. Ama ben onun yanında hocam çok mutluyum. Hep aynı şeyler. Ya hep aynı şeyler de o adam seni yavaşlatıyor. Bir arkadaşın var, onun yanında kafanı dinliyorsun. Bir düşün bakalım. Onun yanında sadece kafanı mı dinliyorsun? Sana güzel yeni fikirler veriyor mu? Yoksa sırf uyuşturuyor mu?
Bu insanlarla geçirdiğin zamanları biraz ayarla. Ayarlayacağın ikinci şey beynini hızlandırmak istiyorsan kopyala yapıştır şeyler. Hiçbir işe yaramayacak bilgiler. Örneğin sosyal medya, örneğin Instagram. Instagram gibi yerler beyninize çok fazla data sokup çıkartır. Ve bunların çoğu kalıcı değildir. Bazı bilgiler sizin beyninizi çöplüğe çevirir. Ön belleğiniz ve kalıcı belleğiniz ayrıdır. Ön belleği sürekli saçma şeylerle doldurursanız ders bile çalışamazsınız. O yüzden %100 önerim, eğer beyniniz hızlansın istiyorsanız olabildiğince sosyal medyayı azaltın. Hele ki öğrenci arkadaşlarının yaptığı bir intihar var. Ders çalışmanın arasında Instagram'ı açıp büyütece basıyor ve akışlarda geziyor. İşte bu bitiriyor ders çalışma ihtimalini. Neden? Ön belleği dolduruyorsun çerçöp bilgiyle, gelecek kalıcı bilgiye yer kalmıyor. Dolayısıyla neymiş tavsiye? Beyninizi kullanmadığınız işleri azaltın. Kendinize ait şehir efsaneleriniz olmasın. Beyninizi hızlandırmak ve hazır cevap olmak istiyorsanız kendi kendinizi gömmeyin. Nasıl? Ya hocam ben sabahları hiç çalışamıyorum. Ben aç karnındayken hiçbir şey yapamam. Hocam ben 16'dan sonra bitiyorum çalışamam. Ben saat 4'ten sonra kan şekerim düşüyor. Yok böyle bir şey. Her saat çatır çatır kütür kütür çalışırsın kardeşim. Acıkmışsındır, ye bir şeyler. İç bir şeyler. Ama ne olur şunu bil. Bir insanın bir anda beynen o kadar çökmesi mümkün değil. Atomu bölmüyorsan ayrı. Adam kalp cerrahı 14 saat ameliyat yapıyor. O ne yapsın? Beyninizi hızlandırmak, hazır cevap olmak, hikayeler üretebilmek istiyorsanız kurgu bölümünü canlandırmanız lazım. Beynin kurgu bölümü nedir biliyor musunuz? Senaryo bölümü. Kitap okurken böyle gözünüzün önünde karakterler canlanır ya, kitabın içine düşersiniz bir anda. Dünyayı görürsünüz. Bu. Kitap okumayı bu yüzden öneriyorum. Roman okuyun. Korku romanı okuyun. Ne isterseniz. Beyniniz karakter yaratmayı öğrensin. Bunun için geçen gün tavsiye ettiğim bir şey var. Bayılıyorum ve %100 tavsiye ediyorum. TRT'nin radyo tiyatrosu arşivi. Lütfen yolda o podcastler var ya, onları bırakın, şarkıyı da bırakın. Aleyna Tilki dinlemeyin. Lütfen takın o kulaklıkları ve arkası yarınları dinleyin. Gözünüzün önünde canlansın. O karakterleri hayal edin. Çok uzun sezonlardır onlar ve çok seveceksiniz. Beyninizin ilişki kurma, karakter yaratma, anlık espri üretme yeteneği hazır cevaplı tavan yapacak. Haftada bir gün, özellikle pazar günleri çok öneririm. Ben her gün yapıyorum. Araştırma yapmayı öğrenmeniz lazım ama zincirleme araştırma. 30 dakikalık seanslarınız olacak. Mesela dünyada şekeri merak ettiniz. Dünyada şeker nerede kullanılıyor? Bu bilgiyi buldun ya. İstersen not al ve YouTube'a video çekiyormuş gibi. Ben öyle yapıyorum çünkü. Ama almasan da olur. Şeker burada kullanıyor. En çok şekeri kim satıyor? En çok şeker üreten ülke kim? Hangi şirketler bu şekerden kar elde ediyor? Şekerin zararları. Bilgiyi böyle zincirleme üretirsen beyninde bağ kurmayı öğrenir. Anlatabiliyor muyum? Böylece bir espri yapıp bitmez, bir konu açılıp bitmez, sen daha derin konuşabilirsin. Ondan sonra sevgilin, eşin karşına geçip ya niye bizim hiç konuşacak bir şeyimiz yok? Niye muhabbet bir atımlık sadece hemen bitiyor demez. Sen daha eğlenceli, hoş sohbet birisi olursun. Ben asla tüketmiyorum ama öneriyorum. Günde çok abartmadan bir fincan Türk kahvesi tüketin. Kahvenin faydası da vardır. Ama bilmem ne kafe, bilmem ne hazır demiyorum bak. İkisi, üçü, beşi bir arada şekerli şeyler demiyorum. Kahve diyorum. İçine 10 şeker atla demiyorum. Kahve ve kaygılarınız. Hazır cevapla öldüren şey. Kaygılarınızı kafanızda büyütmeyin. Ben size daha önce pozitif şizofreni önermiştim. Unutmayın. Haluk A'nın yapacağı şeyi Haluk B dert etmesin. Kendinizi 3-4 kişiliğe bölün. Pozitif anlamda. Bırakın onlar o ortamda öyle takılsın. Bir insan bir sohbette, bir toplantıda olacaksa Haluk C'dir o. Haluk A düşünsün faturaları. Yapabilir misiniz? Ben deniyorum, başarılı. Duyularınızı renklendirmemiz lazım. Yeni tatlar deneyin. Bugün sizin zekanızı açacak bir şey yapayım mı? Akşam daha zeki olacaksınız. Basit bir test. Bakalım ben deli miyim değil miyim? Gidin bir markete, büyük bir markete. Hiç denemediğiniz bir meyveyi alın ve yiyin. Ne olur ön yargılı olma. Meyve bu. Ne olabilir ki en kötü ihtimal? Yani öleceksen herkesin ölmesi lazım. Yeni bir tat denesene. Yeni bir müzik denesene. Bunları bir dene bakayım. Yani şimdi diyeceğim ki hiç dokunmadan insana dokun, sapıkça olacak ama duyularınızı yeni bir şeylerle denerseniz o zaman beyniniz daha da açılıyor. Ve daha da hızlanıyor, daha da güçleniyor. Mümkünse az uyuyun ama 6 saatin altına düşmeyin. Bu maalesef benim hayatımla biraz çelişiyor. Benim durumum ayrı, hastayım diyelim. Ve çok zorda kalırsanız, beyniniz birden parlasın istiyorsanız çok az ama yapın bunu.
sakız çiğneyebilirsiniz. Ben bunu çok çok nadir, yani yılda bir iki defa falan yaptığım oluyor. Beyin biraz böyle uyku hali açılsın diye. Şekersiz sakız tabii ki. İşte bütün bu söylediklerim beyninizin daha hızlı, daha hazır cevap olmasını sağlar. 3 videoluk minik bir seriydi bu. Amacım sizlerin daha hoş sohbet, daha esprili, daha hazır cevap, iyi şakalar yapan, mizah kabiliyeti, anlayışı daha eğlenceli insanlar olmasını naçizane. Diğer 2 video birazdan ekrana gelecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Enik Tatar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.